Mutfakta Hayat'tan yine herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir köfte ve artı domates sosuyla beraber buluşturup çok güzel bir yemek yapacağız Allah'ın izniyle. Şu görmüş olduğunuz gibi burası çok kalabalık gözüküyor fakat ön hazırlık yaptım arkadaşlar. Videomuz uzun sürmesin diye. Domatesimizi, sivri biberimizi, kapya biberimizi güzelce doğradım, hazırladım ve hemen videomuza geçiyorum. Evet, öncelikle köftemizi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. 80 gram kuru soğanımızı robotumuza alıyorum. Hemen ardından 50 gram kapya biber olacak. Kapya biberden sonra 3 diş de sarımsağımızı robotumuza alıyorum. Ardından hemen bir tutam maydanozumuzu da güzelce alacağım. Evet, sarımsaklarımızı da şöyle atıyorum. Gelişi güzel. Maydanozumuzu da alıyorum. Bir tutam. Hemen iyice rondodan çekiyorum. Evet, güzelce çektim malzemelerimizi. Hemen ayrı bir kap alıyorum ve kabımızın içerisine bu malzemelerimizi de alıyorum arkadaşlar. Ve ardından 400 gram dana kıyma, 200 gram kuzu kıyma. Güzelce ikisini bir çektirdim arkadaşlar. Hemen kabıma kıymalarımı da alıyorum. Bir tane yumurtamızı da kırıyorum. 2 yemek kaşığı galeta unumuzu da şöyle ilave ediyorum. Hemen ardından 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. İlave ettim. Tamamen iyice yoğuruyorum arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi iyice bütünleşti ve buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar. Streç filmle sarıp 1 saat dinlendiriyorum. Evet, köftelerimizi gramajlara ayırdım. 40 gram arkadaşlar, 25 tane köftemiz olmuş oldu. Bu arada ocağımızı da yaktım. Isınıyor mühür tavamız. Şu şekilde şekillendiriyorum. Şöyle birkaç tane göstereyim. Ocağın başına gidiyoruz. Evet, köftelerimiz hazır. Tavamız da ısındı. Ocağa gidiyorum. Tavamı öncelikle şöyle güzelce bir yağlıyorum arkadaşlar. Bu arada biraz fazla yağ döktüm sanırım. Yapacak bir şey yok. Ona göre kullanacağım. Hemen şöyle tamamen tavama yaydıktan sonra mühür tavamıza köftelerimizi içerisine alıyorum. Bu arada köftelerimizi tamamını kullanmayacağız arkadaşlar bu yemekte. Yarısını buzdolabına kaldıracağım. Daha sonra kullanacağım. Köftelerimizi tamamen kendi katması gerekiyor. 3 dakikaya yakın hiç ellemiyorum arkadaşlar. Ve
pişmesini sağlıyorum. Köftelerimizin içi pişmeyecek. Sosla da pişeceği için görmüş olduğunuz gibi hemen nasıl da güzel pişti ve çevirebiliyorum. Arkalı önlü 3 dakika pişiriyorum. Evet, tüm köftelerimizi pişirdim. Sos aşamasına geçiyoruz. Köftemizin yağını görmüş olduğunuz gibi güzelce tavama aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da aldım. Hemen bir büyük kuru soğanımı da alıyorum. Karamelize olana kadar iyice kavuruyorum arkadaşlar. Evet, soğanlarımız karamelize oldu. 2 köy biberi, 2 sivri biber, bir tane kapya biberimizi şöyle soğanlarımızın üzerine alıyorum ve hemen yine güzelce karamelize ediyorum. Kavuracağım arkadaşlar. Evet, şimdi hemen domateslerimizi de şöyle güzelce aldım. 4 büyük domates doğradım arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıp 8-10 dakika kısık ateşte pişmesini sağlayacağım. Evet, bu aşamada 1 yemek kaşığı 15-16 gram salçamızı da ekledim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Kapağımızı kapatıp yine 5 dakika daha pişiriyorum arkadaşlar. Evet, yine bu aşamada 1 su bardağı suyumuzu ekliyorum. Hemen köftelerimizi de ekliyorum. Yine kapağımızı kapatıp 10 dakika pişireceğim arkadaşlar. Evet, bu aşamadan sonra da yine şöyle 1 tatlı kaşığı tuzumuzu, 1 tatlı kaşığı pul biberimizi, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da karabiberimizi atıp şöyle 3-4 dakika daha kapağımızı kapatıp pişireceğim arkadaşlar. Şöyle tatlandıralım ilk önce yemeğimizi. Daha sonra tuzuna bakarım. Tuzunu damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Evet, yemeğimizin son aşamasına geldim. Şöyle samırsaklarımızı güzelce ezmiştim. Yemeğimizi taçlandırıyorum. Samırsaklarımızı ilave ettim. Hemen maydanozumuzu da şöyle serpiliyorum arkadaşlar. Bir tutam. Ocağımızın altını kapatıyorum. Yemeğimizi 5 dakika dinlendirip servis aşamasına geçiyorum. Evet, yemeğimizi servise alıyorum. Bu yemek çok lezzetli oldu arkadaşlar. Tadı, kokusu, aroması inanılmaz lezzetli. Mis gibi kokular mutfağımızı da sardı. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve şöyle yemeğimizi tabağımıza da alıyorum. Yine bir videomuzun daha sonuna geldim. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı da unutmayın. Kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.